Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Johnny Fisher, Ellen Babbage karşılaşmasının tahmin, yorum ve analiziyle sizlerle beraberim. Bu maç 6 Temmuz'da yapılacak. Kısa bir süre kaldı. Ben de bu karşılaşmayla alakalı tahminimi sizlere yapmak istedim. Çünkü Johnny Fisher sıralamalarda şu anda ilk yüzde bulunuyor. Ve bu maçla birlikte daha da yukarılara doğru çıkabilir. Ortalama bir boksör. Tabi daha öğrenecek çok şey var ama onun maçını sizlere anlatmak istedim. Dilerseniz şimdi Ellen Babbage ile başlayalım. Çünkü karşılaşmanın kaybetmesi muhtemel ismi olarak Ellen Babbage görünüyor. 33 yaşında The Savage lakaplı Hırvat boksör, 1.85 boyunda. Bugüne kadarki 13 maçının 12'sini kazandı, 11'i knockout'la ve birinde de knockout'la beraber yenilgisi bulunuyor. Kimlerle karşılaştı hemen hızlı bir şekilde bakalım. Evet, önemli boksör olarak Shawndell Terrell Winters'ı 2. roundda knockout etmiş. Onun dışında Tom Leader, yine İngiliz boksör, onu da 3. roundda knockout etmiş. Eric Molina, hepimizin bildiği bir isim. Onu 2. roundda knockout etmiş. Tabi bu maçta Eric Molina 39 yaşındaydı. Lukas Rozanski'ye yenildi. 1. roundda Polonya'da. Bu karşılaşmadan sonra da zaten bayağı bir prestiji düştü Ellen Babbage'in. Onun sonrasında da o iki arenada Steve Robinson'ı bu yılın Mart ayında 6. roundda teknik knockout'la yendi. Ve şimdi de yine İngiltere'de Johnny Fisher ile karşılaşacak. 4 ay dolmadan ringe çıkıyor tekrardan. İstatistikleri tabii ki önemli ama bu boksör fazla önemli isimle karşılaşmadı. Zaten birkaç tane az önce de saydık. Ve yendiği önemli isimler de yaşı bayağı büyük olan isimlerdi. Dolayısıyla Ellen Babbage'de öyle çok aşırı bir teknik de yok, savunma da yok. Zaten ya knockout ediyor ya knockout oluyor gibi düşünebiliriz ve çok fazla da açık veriyor savunmasının düşük olduğundan dolayı. Şimdi buradan Johnny Fisher'a geçelim. Johnny Fisher dünya sıralamasında 69. sırada bulunuyor. 11 karşılaşmasının 10'unu knockout'la kazandı. 25 yaşında ve 1.93 boyunda. Bugüne kadar kimlerle karşılaştı önemli isim olarak hemen onlara bakalım. Evet, aslında çok da önemli isimlerle maç yapmadı. Sadece bu Gabriel Nguema bir yıldızlı bir boksör. Bu maçı ben izlemiştim. Fisher'ın zaten kaşı açılmıştı. Burada zaten söylüyor 1. roundda. Ve sayıyla bu karşılaşmayı kazanmıştı. Onun dışında da Harry Armstrong maçını izledim ben. Bu maçta da gerçekten güzel geçti. Kırışmaya bayağı bir girdiler. Ve Johnny Fisher'ın dayanıklı bir boksör olduğu burada gözüktü diyebilirim. Tabii Ellen Babbage'e göre daha hareketli bir boksör. Ayakları daha hareketli. Footwork'leri daha iyi. Tekniği de nispeten Ellen Babbage'den daha iyi. Ellen Babbage'den daha negatif olan özelliği ne? Yumruk gücü Ellen Babbage kadar sert değil, yani sert vuramıyor Ellen Babbage kadar. Ama diğer her noktada Johnny Fisher daha iyi konumda bulunuyor. Kendisini de çok iyi bir şekilde geliştiriyor ve boks iştahı da yüksek bir boksör Johnny Fisher. Boks yapmayı gayet seviyor ve idealleri olan da bir boksör. Ama ben Johnny Fisher'ın belli bir seviyenin üzerine çıkabileceğini düşünmüyorum. Bu karşılaşmayla alakalı da dünya çapındaki önce tahminlere bakalım. Ardından ben yine analizime devam edeceğim ve tahminimi de videonun sonunda sizlere açıklayacağım. Öncelikle topoloji sitesine baktığımız zaman burada yaşlarını görüyoruz. 25 yaş, 33 yaş. Böyle aralarında 8 yaş bir fark bulunuyor. Son maçlarında Johnny Fisher 110 kilo gelmiş. Ellen Babbage ise 98.4 kilogram olarak gelmiş. Boyları farkı yine 8 santim olarak görünüyor. Yani boy avantajı da yine Johnny Fisher'da ve boyunun avantajını iyi kullanan bir boksör Johnny Fisher. Onu da söyleyeyim.
Ve hani ağır siklette biz zaten görüyoruz ki bu 1.93 ile 2 metre arası, yani 1.98 civarları gerçekten şu anda ideal boy gibi duruyor. Ama 1.90 civarı da gayet yeterli yani. Tabii her boksörün kendine has bir stili olduğu için. Mesela Alen Babic çok tuhaf bir stile sahip. Yani belki hani Filip Hrgovic balon dedik. Alen Babic de yani balon demesek de balonun bir tık üzeri gibi, yani böyle çok da özelliği olan bir boksör değil. Onu da ifade etmiş olayım. Dünya çapındaki hemen tahminlere geçersek ilginç bir şekilde bütün hani tahminler Johnny Fisher'ın bu karşılaşmayı kazanacağı yönünde. Hiç kimse Alen Babic'e ihtimal vermemiş. Fisher alır diyenlerin %76'ya yakını knockout'la alır demiş ve %24'ü de sayıyla kazanır demişler. Bir başka siteye gidiyoruz. Box.live sitesine. Burada da 5 tahmin yapılmış sadece ve %80'inde Johnny Fisher ve Alen Babic de %20 şeklinde söylemişler ve karşılaşma tamamen knockout'la biter diye tahmin yapmışlar burada. Yani ya Johnny Fisher knockout edecek ya da Alen Babic knockout edecek şeklinde yorumlamışlar dünya çapında diye söyleyebilirim. Tabii ki 5 tahmin çok az olmuş ama buradaki 30 tahmin gerçekten hiçbirinde 30 tahminin Alen Babic alır diye söyleyen yok. Çünkü Lukas Rozanski'ye şurada söyledik, yenildikten sonra bayağı bir prestiji düştü. O maçta da bayağı bir açık vermişti Alen Babic. Dolayısıyla o açığı iyi değerlendirmişti Rozanski ve Alen Babic'i knockout etmişti. Şimdi ben buradan kendi tahminime geleyim hemen. İki boksörlerin de kimlerle karşılaştığını zaten sizlere belirttim. Johnny Fisher da pek öyle önemli isimlerle daha maç yapmadı. Alen Babic ile çok önemli isimlerle maç yapmadı ama Johnny Fisher'a göre daha önemli isimlerle maç yaptı. Ve bunları yendi. Dolayısıyla ama Alen Babic'in savunma anlamında çok geride olması, ayaklarının çok hareketsiz olması onu adeta açık bir hedef haline getiriyor. Dolayısıyla Johnny Fisher bu açıkları mutlaka değerlendirecektir. Ve bence bu karşılaşma bu arada 10 round üzerinden olacak. 7. ya da 8. roundda ben Johnny Fisher'dan bir knockout bekliyorum. Karşılaşmanın başında her ne kadar knockout olmasa bile bence ilerleyen roundlarda artık Babic tamamen tükenecektir ve Johnny Fisher onu knockout edecektir. Çünkü Johnny Fisher'daki hani teknik daha iyi ve ayakları da gayet hareketli ve daha da genç bir boksör. Öğrenmeye de çok aç bir boksör. Ve Alen Babic'e göre de daha fazla ringe çıkıyor. Daha aktif bir boksör. Ve savunma anlamında da Babic'ten bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Johnny Fisher'ın yani kolay kolay Babic her ne kadar tehlikeli bir boksör olsa da kolay kolay yakalanmayacaktır Johnny Fisher. Çünkü gardını yukarıda tutan bir boksör ama Alen Babic böyle elleri çok aşağıda dövüşüyor. Ve bunlar tabii ki Johnny Fisher'a bir avantaj olarak gözüküyor diye söyleyebilirim. Yani bu karşılaşmada bence ilk roundlarda birbirlerini tartsalar da 4. 5. rounddan itibaren maç tamamen Johnny Fisher tarafına kayacaktır. Ve 7. ya da 8. roundda bence knockout'la birlikte Johnny Fisher bu maçı kazanacaktır diye söyleyebilirim. Ama biliyorsunuz ki benim boksörlerimden olan işte Moses Itauma gibi mesela onlar gibi o kadar büyük bir tekniğe sahip değil. Hani büyük hani böyle geleceği olan bir boksör değil Johnny Fisher. Ama ilk 50'lere kadar yükselebilecek bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Ve Alen Babic de çok böyle ahım şahım bir boksör değil. Ayakları da çok hareketsiz. Footwork neredeyse yok gibi bir şey. Dolayısıyla Johnny Fisher bu maçı bence alacaktır diye söyleyebilirim rahatlıkla. Evet, bu karşılaşmayla alakalı sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki daha büyük bir topluluğa hitap edebilelim ve güzel bir boks sohbeti yapalım sizlerle beraber. Evet, bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.